Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan mutlu günler. Fenerbahçe Beko'nun Medya gününde sizlerle birlikteyiz. Takımımızın başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile birlikte bir röportaj gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi Defne Patır bu röportajda bize eşlik edecek. İlk olarak hocaya teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğun tempo içerisinde röportaj teklifimizi de kabul etti. Bize de vakit ayırdı. Sıcağı sıcağına hemen İstanbul Cup'la başlayalım aslında. Dün bir şampiyonlukla sona eren bir turnuva. Totalde de 3. hazırlık karşılaşmasını oynadı Fenerbahçe Beko. Nasıl bir sezon başlangıcı şu an itibariyle koçun kafasındaki takımın oluşmasıyla ilgili neler söylemek ister? First of all, they thank you for giving us the time with all this hecticness and coming to Fenerbahçe TV. They want to start by asking about the Istanbul Cup. It was our first tournament, first championship, and our third friendly game so far. How do you see the team so far, and what you expect from them? Well, first of all, we're very happy to win it. It was organized in an honor to remember a late friend of our president of the branch. We're in the process of constructing and creating everything good that we can. The players are responding really well to everything we put on the floor. They're very professional. And since the beginning, we all new guys definitely are overwhelmed by this Fenerbahçe family welcoming, and it's also a lot of it comes from the people from the offices at the beginning, and then all of the old players, veterans, not old veterans that are really making it good. But at the end, it's up to us to put on the floor the good basketball that the Fenerbahçe fans and all of us can be satisfied or proud of. And till now, I see 100% of effort. That's at least what we can do. Still in the process, but I've seen some good stuff each day, and every day we get better. And that's the goal, to slowly try to get our best. Çok mutluyuz tabii ki turnuvayı kazandığımız için ve özellikle de yönetim kurulu üyemiz Sertaç Bey'in yakın bir dostuydu. Bizim takımımızın da kulübün de çok yakın bir dostuydu. Onun onuruna düzenlendi. Yavaş yavaş bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızın önüne sürekli bir şeyler koyuyoruz. Onlar da bunu çok güzel anlıyorlar. Çok profesyoneller. Diğer yandan buraya geldiğimizden beri hep bir aileye hoş geldin durumu var. Bu olağanüstü bir şey. Bizi çok yenileri, özellikle benim gibi yenileri çok iyi hissettiriyorlar. Özellikle ofis idari ekip ve eski oyuncular bu konuda çok büyük katkıları var. İyi basketbolu sahaya yansıtmak bizim görevimiz. Bunun için çalışıyoruz. Şu an gördüğüm kadarıyla herkes %100'ünü veriyor eforunun. Süreç tabii ki devam ediyor. Her gün üzerine ekleyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Peki değerli Faruk Türköz'e bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi biz de iletmiş olalım. Dün burada salon 2 gün boyunca doluydu. Geçen sene koç İtalya'da çalıştı. Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden birisiydi o da. Taraftarla birlikte mücadele etmek, özlemişiz bu hissi. Neler söylemek ister? After the pandemic, especially you were coaching in Italy, and one of the places I was hit the hardest. Yesterday was the last 2 days we had fans. How does it feel to play in front of fans after so long? Well, we were lucky that our couple of last playoff games we played in front of the fans, and they were like 2,500. It seemed like it was 25,000. And I'm sure that players love it. We all play with the fans, for the fans. And it's a beautiful feeling when you feel the wind in the back and so much support and love coming from the stands. I know what Fenerbahçe is famous for, and one of the things is definitely their fans, its fans, and their love towards the club. It's on us to get back to them, and I'm sure that the players know how to do it. So it was the first game I saw that the players were a little bit tense, I have to say. First time playing in front of the fans like that. Here everybody wanted to show their best game, and you could see a little bit of tension in their bodies, in their body language, faces, and everything was a little bit. But second game was much better. We responded really good with something that we worked on, and that's the process that we also have to adjust
to what is coming from the stands. And I can't wait to see the gyms full again, really, because that's the best part of it. Living basketball is living inside the gym, which are packed, home or away, but that is what is it all about. Biz aslında İtalya'dayken çok şanslıydık. Çünkü playoff'un son maçlarını 2500 kişiyle oynadık ama bize 25.000 kişi gibi geldi. Biz taraftarlarla onlarla ve onlar için oynuyoruz. O yüzden çok önemli bizim için. Arkamızda onların rüzgarını hissetmek gerçekten çok güzel bir duygu. Ve Fenerbahçe taraftarın büyüklüğünü de çok iyi biliyoruz. Sevgisini, her şeyini, desteğini ve aynı şeyi de bizim onlara geri vermemiz gerekiyor. İlk maçta oyuncular birazcık heyecanlıydılar, gergindiler çünkü uzun zamandan beri ilk defa seyircinin önüne çıktılar. Herkes her şeyini göstermek istedi, güzel bir performans vermek istedi. Ama şimdi her şey zaman içinde oturarak güzel bir şekilde devam edecek. Peki, Tamamen dolu günleri heyecanla bekliyoruz. Çünkü gerçekten basketbolun en önemli şeyi taraftarla olmak. Peki maçlardan sonra oyuncularımızla yaptığımız röportajlarda, aynı zamanda topuk yaylasındaki röportajlarımızda bu sezon nasıl bir Fenerbahçe Beko izleyeceğiz sorusunun cevabını, özellikle savunmada sert bir takım yaratılmak isteniyor koç tarafından cümlelerini çok duyduk. Koç nasıl tanımlar bu sezon yaratmak istediği takım hakkında, neler söylemek ister? This year, what kind of a team did you want to create, Coach? Because from all the interviews and stuff with the players and with you in the mountains, there was always saying that you wanted to make a hard defensive team, where defense is the most important key. That's absolutely our biggest goal. Our biggest goal, and players are going to be put in front of their defensive responsibility each and every day in the practice and of course in the games. We have to build a strong defensive fighting team because offense wins some games, defense wins the titles. The oldest phrase there is. But also one part of the game that I like is passing the ball, sharing the ball, playing together, living this experience together. And until now, I think with a good number of and a high number of assists in the game is showing that we are in a good path, and that's one of my ways of selecting players. If I had a chance to select, would be the ones who really love to pass the ball to a teammate, because it showed their unselfishness, which is one of the keys to a good successful season. Tabii ki en önemli hedefimiz çok sert savunma yapan bir takım olmak. Hem idmanlarda hem de maçlarda oyuncuların çok büyük sorumluluğu var bu konuda. Hep eski bir sözcük vardır. Hücum bazı maçları kazandırır ama asıl kupaları kazandıran savunmadır diye ve buna inanıyorum ben. Benim için diğer önemli konu da topu paylaşan, çok fazla pas veren, bencil olmayan oyunculardır. Ben genelde oyuncularımı hep bu şekilde seçerim ve burada da seçme şansım olsaydı yine o şekilde seçecektim. Ama şu an oynadığımız maçlardan gördüğümüz gibi asistlerin yüksekliğinden zaten bu şekilde oynayan bir takım olduğumuzu görüyoruz. Hedefim zaten bu şekilde ilerlemek. Bencil olmayan, sürekli topu paylaşan oyuncularla. Peki ben bir hemen açıklamada yapmak istiyorum. Medya günündeyiz. Şu anda salonun birçok noktasında çekimler var. Farklı sesler de gelebilir. Fotoğraf çekimlerinde oyuncularımızın sesleri oluyor. Onları da belirtmek isterim. Koç'un sosyal medyayı kullanmadığını biliyorum. Peki bakış açısı nasıl? Oradan farklı bir soruya çünkü yaklaşacağım. We know that you don't use social media, but are you against it or? I have a secret social media that you don't know. You have a secret one. No, I'm not against it. I do use a little bit when there is something special that I want to communicate, but I don't have a lot of time actually to do it. I'm doing my job in a different way, so I think a lot of time once you get hooked to it, it's you waste your not waste your time, but you too much time. And I think players have more time in their free, and people are more interested in what they have to say and how they. For us, it's a little bit different, and I'm a little bit old style, traditional. I know where the world is going on and how important it is to communicate, but it's too many possibilities for us to communicate, so that I don't need to put everything I think or feel every day, and maybe
that way my words would be more precious if okay. they're rarely shared. Which I don't think so, but let's okay. put it that way. Karşı değilim tabii ki sosyal medya. Aslında gizli bir hesabım var. Bilmiyorum söylesem mi size. Ya çok özel durumlarda daha çok bakmayı ve kullanmayı severim. Çok vaktim yok. Çünkü sosyal medyaya girdiğiniz zaman gerçekten çok fazla vaktinizi alıyor. Oyuncular için daha uygun bir şey olduğunu düşünüyorum. Onların biraz daha fazla zaman oluyor ve onların paylaşımları daha fazla ilgi çekiyor. O yüzden benim çok paylaşacağım şeyin ilgi çekeceğini zannetmiyorum. Bir şey paylaşmak istediğim zaman da zaten çok fazla başka iletişim yolları da var. Ben halen biraz daha eski kafalıyım. Yani her gün hislerimi paylaşırsam çok bir özelliği kalmaz. Belki ne kadar az paylaşım olursa o kadar daha değerli olur her şey. Peki bu soruyu sorma amacım aslında şuydu. Taraftarlarımızın sosyal medya üzerinde çok fazla yazıp çizdiği 2 tane konu var. Onlardan bir tanesi, acaba hazırlık karşılaşmalarını oynamaya biraz geç mi başladık? Yeni kurulan bir takım anlamında. Bununla ilgili koç düşünceleri nasıl ifade eder? Now again back to social media. These are like questions from the fans. Because we are a newly formed team with a lot of new players, new system, everything. They're asking, did we start playing our preparation games a little too late? Should we have started before? That's what was planned, and I prefer to have a little bit more time to practice, put the players in shape, because not all of the players come ready for the pre-season camp in their full physical shape. It's due to their obligations or national teams or even rest and holidays or how they understand. So me, I prefer to have a little bit longer, but we'll have a lot of games up front. So EuroLeague is putting a limit with the days of preparation that you can put in front of the team. I disagree with that. I would put it as in old days, whatever you feel like it. But now a lot of association, players association, and everything else is coming up, and we have our limits. But since, like you said, new players, new coach, we need a little time to assimilate new things. Of course, the most important thing is to get their bodies healthy and recovered all the time, and this is the key of my job, to have my players healthy, and that's why we need also a physical preparation in a good and a right way. Aslında idman yapmaları çok önemli forma girmeleri için, çünkü hazırlık kampına geldiklerinde hepsi hazır olmuyor. Birçoğu milli takımlardan geldiği için zaten yıpranmış olarak geliyorlar. Bazıları tatilden geliyor. Hepsinin değişik sebepleri var. O yüzden hazırlık sürecini biraz daha uzun tutmak, fiziksel olarak onları hazırlamak, sağlıklı ve forma sokmak benim için daha çok tercih ettiğim bir şey. Diğer yandan da çok fazla hazırlık maçı yapamıyoruz, çünkü Oyuncular Birliği gibi, EuroLeague gibi kurumlar aslında buna da bir sınır koyuyorlar. Ki bence takımlara bırakılmalı. Herkesin ne kadar ihtiyacı varsa takımlar karar vermeleri diye düşünüyorum bu konuda. Ama benim için en önemli şey, hem hazırlıkta olsun hem de sezon içerisinde olsun, sağlıklı ve hazır olmalarını sağlamak. İkinci sorumda transferle alakalı, özellikle de guard rotasyonu ile ilgili. İsmet'in, Nando'nun ve Pierre'in orada olduğunu biliyoruz. Koç da efsanevi guardlardan bir tanesiydi Avrupa'da. Neler söylemek ister bu anlamda? And the second question again from fans is about the guard rotation. We have Ismet, Nando, and Pierre, and you're also one of the best ones from the best. What would you like to say about that? We also added another one in that rotation, and like Shemus from yesterday. So it's very important to have a different type of players, to have the players that can be very confident in their role. I think for the season that is upcoming, very long and tough, a lot of games, all of them will find their role. It's my job to do it in a best way, I think, and I believe, for the team to take the best out of them. It's a lot about when and where to be at their best shape. So we all know when is the most important time for the clubs like Fenerbahçe to have the players in their best shape. So having them in this role, and a lot of them can even be on the floor together. This is really good
for our rotation and for the game. Our game will start and finish with our generals on the floor, like I like to because their ideas and their game must be at the top for the good of the team. Bu saydığımız isimler dışında bir de Şehmuz'u da eklemiş olduk kadromuza. O da bu rotasyonun bir parçası olacak. Farklı oyuncuların olması gerçekten çok önemli. Özgüvenli olmaları. Çünkü çok uzun bir sezon var. Çok fazla maç oynayacağız. Herkes biz zaman içerisinde rolünü bulacak. Biz de en iyisini ortaya çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Ne zaman en iyi formda olurlarsa, ne zaman rolleri oturursa zaten ona göre herkes devam edecek. Bazen sahada aynı anda da olabilecekler. Ben hep şey derim, generallerle başlayıp generallerle bitecektir o maçlar. Peki Mauricio sizinle ilgili Djordjevic'i yaklaşık 30 yıldır tanıyorum ve hayranlıkla izlediğim birisiydi dedi. Kendisi de bu iltifata karşılık vermek ister mi? Mauricio said you were a player that he admired. You were a player and coach he admired for 30 years and watched you with adoration. What would you like to say about this? Wow. I think I read it and I have to thank him for that. And I did my thing. It's in the past. Right now, it's my other profession. When I started this profession, I was ready to step in from the, I don't want to say from the Audi in a second car, in a second-hand 20-year-old car and restart again. And this is something that helped me a lot because I don't like to share my or talk about my. Of course, it's there about my playing time or talk about it's about it. Right now, it's about these players. I have to put my shoulder, like I like to say, under their feet in order to help them to touch the stars. The sports successes, I was lucky and blessed to have done it in the first person, and that's something that it will stay in the history of basketball, in myself, but that it's there. Right now it's their time and it's my job, your job to help them to express their best game in order for Fenerbahçe to win. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir şey. O oyunculuk kısmım geride kaldı aslında. O konularla ilgili çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çok güzel zamanlarda. Şimdi farklı bir roldeyim. Hani ikinci el arabamı değiştirip sanki yeni bir geçiş yapıyormuşum gibi oldu. Oyunculuğum dediğim gibi çok fazla bahsetmek istemiyorum. Benim amacım artık başka bir görevim ve rolüm var. Ben oyuncularım benim omuzuma basarak yıldızlara ulaşan kişiler olsun istiyorum. Onları omuzlarımda taşımak istiyorum. Çünkü ben bunu tecrübe ettim. Çok güzel bir şey. Şimdi onlarda sıra. Tamamen buna konsantreyim. Benim, işte idare ekibin, hepimizin görevi onları bu başarıya ulaştırmak. Çok değerli bir cümle bu. Koçun peki hayattaki mottosu nedir? What is your motto about life, your philosophy? Dream big, work hard, stay humble, and surround yourself with the people you trust. Dream big, work hard, stay humble. Çok büyük hayal et, çok sıkı çalış, mütevazi ol ve etrafında güvendiğin insanlar olsun. Peki bardağın dolu tarafından bakmaya çalışan birisi midir? Sakin bir yapısı mı vardır? Heyecanlı mıdır? Nasıl ifade eder peki? And personally, are you someone who looks at the glass from the full side? Are you calm or are you excited? I like the bottle. Tension? I like the bottle. You like the bottle? Ben şişeden hoşlanıyorum. Peki şu ana kadar bench'te de izlediğim benim burada 3 hazırlık karşılaşmanızın sakin bir görüntü sergiledi koç ama oyunculuk zamanında da koçluk döneminde biliyoruz biraz daha agresif yapısı vardı. Şu anda oyunun başında olduğumuz için mi böyle nasıl ifade eder peki? So far in the games that we've watched, you're calm at the moment. But in the previous games we've watched, we know there could be tension on the court. In I guess official games. How are we going to see you later on? Well, depends how we do on the floor. I think our job is to transmit the calmness to the players in the first place. Then, of course, basketball is so tense and emotional game all the time, but we must not be overwhelmed or taken by emotions. Emotions are our biggest enemy. So I'm trying to live it in my way, be as calm as I can, coach my team in the practices, in the meetings, video sessions. Those are the places when they
also see another place. But being in front of the public, it's a different way that we have to show, and this is what I've chosen to do in my coaching career. But yes, like every coach, I can be loud and angry and whatever. But like I like to say, our coach's profession is the closest one to the actor's profession. Aslında işimizi çok sakinlikle yapmaya çalışıyoruz. Oyunculara da bu sakinliği aktarmak istiyoruz. Çünkü zaten çok gergin ve heyecanlı bir ortamdalar. Bu durumlarda duygularımıza kapılmak bizim en büyük düşmanımız olabiliyor. O yüzden ne kadar sakinlik sağlayabilirsem onu yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki benim de sinirlendiğim, bağırdığım, diğer antrenörler gibi anlar mutlaka olacak. Ve birebir de olduğumuz yerlerde onlarla daha sakin olmaya çalışıyorum. Ama tabii ki sahada daha farklı oluyorsun. Aslında bizim kariyerimiz oyunculuk kariyerine de çok fazla, aktörlere çok benziyor. Bir yerde farklı olmanız gerekiyor, bir yerde daha farklı olmanız gerekiyor. Peki yavaş yavaş röportajımızın sonuna geliyorum ama şunu da sormak istiyorum. Koç geldiğinde takıma transferler gerçekleşmişti, yapılmıştı ama daha önceden tanıdığı isimler vardı. Devon Booker, Bartel, Marco'yu milli takımdan. Nasıl değerlendiriyor koç bu durumu? Bir avantaj olarak algılıyoruz biz dışarıdan baktığımızda tanıdığı birçok oyuncunun olması. Although the team was already created when you came and everything was done, there were still a few players that you knew from before, like Bartel, Booker, and Marco from the national team. Was this an advantage for you, at least? Yes, Yeah. absolutely yes. But those are great players, and they absolutely deserve to be a part of Fenerbahçe. So I would not lie if I say I would choose the same ones. And it can be easier for me to say I didn't choose, but Yeah. it's not about it. It's about us putting our profession in front of the club in the best way to make these players express their best game in order for Fenerbahçe to win. That's all. So yes, it was an advantage. It was good. Knowing also personally some of the like Nando or Jan, not having a chance to coach them, but knowing them, even the others, Meli and the guys from the all around Europe all these years. But I think that getting to know each other really well and opening ourselves personally towards each other, not only players toward coach, but all of us in the club, could be one of the biggest help in the moments, in the tough moments in the season or in the tough moments in the game. And that's what I firmly believe and I work on all the time. So I like this personal relationships to be at their best, whether it's good or bad, because we know what to expect when the tough time comes. Tabii ki çok büyük avantaj oldu. Hepsi çok iyi oyuncular ve ne kadar ne diyeyim ben, kesinlikle ben de seçerdim onları, seçme şansım olsaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin bir parçası olmayı hak eden oyuncular. En kolayı şudur, kötü gidince işler ben seçmedim demek ama kesinlikle öyle bir şey yapmaya gerek yok. Hepsi çok profesyonel, iyi oyuncular. Bize sunulanı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Koçluklarını yapmasam da Nando ve Yan gibi oyuncuları da tanıyorum. Meli'yi de aynı şekilde. Hepsini Euroleague'den tanıdığım kişiler. Benim için en önemli şey özel ve kişisel ilişkilerimizi çok yakın tutmak ki kötü zamanlarda takım düştüğünde birbirimizden nasıl beklentilerimiz olduğunu bilmek, zor zamanlarda güçlü birlik olmak. Peki son sorumda İstanbul'la olsun, koçun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu biliyorum. Burada bir şampiyonluk yaşamışlardı, çok önemli. Avrupa'nın birçok ülkesinde çalıştılar. Fenerbahçe Beko'da şimdi ve bunun bir aile olduğunu ifade ediyor. Bu ailenin bir parçası olmak nasıl bir duygu? Neler söylemek ister? Hem taraftarlarımızla da buradan neler belirtmek ister? Hangi mesajları verir? And our last question. We know Istanbul is also a special place for you because of the championship you had in the past. And you've come here to play many games as well. And just a message to the fans, how does it feel to be a part of this family and this club? I'm so honored to even be considered as a coach, as be part of your family. And when people expect you or they wait for you saying welcome to the family, it's a huge responsibility on my side to show that I'm worth of it. I love it. I will embrace it. I'm already obsessed with making Fenerbahçe win at the end, and it's going to be my obsession till I'm yellow and blue.
and Istanbul is a special place. Generally, it is a special place for me, of course, and I hope it brings luck again to my life. It means that it'll bring it to yours too, Yes. and to all of us that are here. Fenerbahçe'ye bir antrenör adayı olarak bile düşünülmem gerçekten çok onur duyduğum bir konu. İnanılmaz mutluyum burada olduğum için. Ve aileye hoş geldin cümlesi o kadar aslında büyük bir sorumluluk taşıyor ki bunu gerçekten hak etmek gerekiyor. Ve ben bunu hak etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün her şeyimi vereceğim. İnanılmaz mutluyum ve çok seviyorum. Ve sarı lacivert rengine ulaşana kadar bu tutkuyla yaşayacağım. İstanbul gerçekten benim için çok özel bir yer. Bana çok büyük şans getirdi. İnşallah yine aynı şansı getirir. Bana şans getirmesi demek zaten hepimize şans getirmesi demek. Teşekkür ediyorum ben de koça hem röportaj için hem de iyi şanslar diliyorum. Thank you very much coach for interview. Teşekkürler. And good luck. Can I add something? Of course. You asked me about the motto, my motto. Yeah, right. That was the one. Maybe I know why you asked. Now I remember. One of my mottos is peace in your mind, fire in your heart. Peace in your mind, fire in your heart. Yeah. Mottoyu sormuştunuz biraz önce. Peace in your heart. Zihninde veya aklında huzur ama yüreğinde, kalbinde ateş. Müthiş, perfect. Thank you very much coach. Evet, başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'le keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi Defne Patır da bu röportajda bize yardımcı oldu. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.